benzeri yapılmamış bir video serisine başlıyoruz. Orta Asya'dan at sırtında gelen atalarımızın çıktığı yerler buralar. Bizim ata toprağımız. Ana abi jöle gibi, jöle gibi. Abi bu da öyle. Kocaman stadyum gibi bir yer yapmışlar. Şu an öyle bir toz dumana katarak geliyorlar ki. Atacı mı acaba? Moğolistan'da insanlar sadece et yiyor neredeyse. İyi mi? Gılığım. Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Anıl. Yaklaşık 11 yıldır dünyayı geziyorum. Ve şu anda 2 yıl sürmesini planladığım... Ah Afrika'ydı o ya. Ağzıma yapıştı. Ve şu anda çok uzun zamandır hazırlandığımız ve artık kendimizi hazır hissettiğimiz yolculuğa başlamak için Cengiz Han'ın heykelinin önünde Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dayız. Buraya bildiğiniz üzere Ahmet abimle uzun zamandır atlı yolculuğumuza hazırlandık ve birlikte geldik. Atalarımızın izinden Ötüken'in, Orhun Vadisi'nin, Karakurum'un, Moğolların, Türklerin, herkesin izinden bir gezi yapmaya geldik aslında ve yaklaşık 6 aydır falan at biniyoruz. Aşağı yukarı öğreniyoruz. Yani ders alıyoruz diyeyim. At binmiyoruz da ders alıyoruz. Kendimizi hazır hissettik. Valizlerimizi zor da olsa topladık. Kaç kilo çantan abi? 37. Benim de 33 kilo, yani toplamda gerçekten 70 kilo. Bir de buradan şimdi alacağımız erzaklarla birlikte 80 kilo eşyamızın olduğu, hayatımızın en eşya olarak büyük, hem hazırlık olarak büyük, hem yolculuğun içeriği olarak da en zor yolculuğuna çıkıyoruz. Buradan size Cengiz'in önünden hem bu videoyu buradan açayım, ondan bir iyi şans alalım istedim aslında. Hem bu heyecanı sizinle bu geleneksel kıyafetlerimizle birlikte paylaşalım istedim arkadaşlar. Bu video serisinde biz şimdi Ulanbator'un etrafında birazcık gezeceğiz birlikte bu videoda. Sonrasında hazırlık yapacağız. At bineceğimiz yeri bulacağız, daha bilmiyoruz. At alacağımız yeri bulacağız, daha bilmiyoruz. Gezeceğimiz rotalara dair hiçbir fikrimiz yok. Ama yıllardır olan gezi, yolculuk tecrübemize dayanarak, birbirimize dayanarak abimle birlikte geldik. Bu macerayı sizinle de paylaşacağım. Sizi de buraya ortak edeceğim arkadaşlar. Gerçekten başımıza neler gelecek bilmiyorum ama daha önce yani çok da araştırma yaptık, çok okuma yaptık, izleme yaptık falan. Doğru düzgün kimsenin böyle rehbersiz, atlı bir yolculuğa çıkmadığı bir yolculuğa çıkıyoruz. Aslında büyük de risk alıyoruz ama işte dediğim gibi kendimize güveniyoruz, birbirimize güveniyoruz. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Aynen öyle. Hepiniz tekrar videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoya bu meydandan başladım. Size Moğollardan, Cengiz Han'dan, orada sağında ve solundaki at üzerindeki komutanlarından, yani aslında oğulları ve manevi oğullarından, torunlarından, Moğol İmparatorluğu'nun neler yaptığından, bu coğrafyadan çıkıp bütün dünyaya nasıl hakim olduklarından, dünyada şu an halen Moğolların ulaştığı toprak genişliğine ulaşabilen hiçbir ülke olmadığından falan, bunları nasıl başardıklarından, sonra bunları başarırken insanlığa kattıklarından ve insanlıktan götürdüklerinden bahsedeceğim. Bu serinin içinde yavaş yavaş adım adım bunları anlatacağım. Sonra tabii ki Orta Asya'dan at sırtında gelen atalarımızın çıktığı yerler buralar. Bizim ata toprağımız. O yüzden bunlardan bahsedeceğim. Atla olan ilişkimizden bahsedeceğim. Bunlarla ilgili hem araştırmalar yaptım hem de kendi tecrübelerimi de aktaracağım size. Gerçekten dolu dolu ve daha önce benzeri yapılmamış bir video serisine başlıyoruz. Bu açılışı güzel yapalım diye şöyle kıyafetler almıştık. Şimdi bunları geri veriyoruz. Hello. Ya çok güzel görünüyorlar. You look so nice. Very good. Thank you. Mama. Thank you. Thank you so much. Thank you. Happy Nadam. Biz buraya Ahmet abiyle 1,5 yıl önce geldik. Kışın Ocak ayında. Eksi 30-35 derece soğuklukta geldik. Ve buraları hep o hava şartlarında da gezdik. O zamanlarda kurduğumuz bir hayaldi bu. Ata toprağımıza yazın böyle at binmenin de bu coğrafyayı gezmenin de en keyifli olduğu zamanlarda gelelim istemiştik.
Bunu başardık. Tarihimizi Temmuz ayının ortasına denk getirmeye çalıştık. Çünkü Nadam isminde bir festival var burada. Ama biz tabii önden bilet alınması gerektiğini, aylar öncesinden biletlerin tükendiğini falan bilmiyorduk. Bir geldik, kara borsada 250-300 dolara satıyorlar biletleri. Bilet bulmak mümkün değil. Stadyuma girmek mümkün değil derken bu açılış seremonileri ve festivalin o önemli anlarını kaçırdık. Biz biraz daha şehri gezdik ve hazırlıklarımıza odaklandık. Ama sonra bir gezelim, en azından festival alanını, o stadyumun çevresine bir gidelim diye gittik ve sabahmış o yoğunluk. İçeri girdik, oturduk. Güreş müsabakaları yapılıyordu. Yaklaşık 1000 güreşçinin katıldığı eleme usulü ilerleyen bir bölümüne denk geldik. Sonra atlar geçit törenleri yaptığı atları gördük vesaire derken böyle ufak ufak şehri keşfettik. Şimdi de sizinle birlikte birazcık başkente, Ulanbator'a, Moğol yemeklerine, işte kültürel ögelerine vesaire bakarak hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve yavaş yavaş yola çıkacağız artık. Ve kaldığımız Airbnb'den ikinci günün sabahında çıkıyoruz. Hava biraz kapalı. Umarım yağmur yağmayacak. Uygulamadan taksi çağırdım. Şimdi taksi bekliyoruz. Ahmet abi de gelmek üzere. Biz buraya sabahın 3.30'unda indik. İşte valiz aldık, pasaporttan geçtik falan derken saat 5 oldu. Sabahın 5'inde taksi bulmak için. Sonra geldiğimiz bu kalacağımız evin sahibiyle görüşüp İşte ev nerede, gelip bizi buradan alır mısınız falan demek için ve İngilizce konuşmayan Moğollarla anlaşabilmek için internete ihtiyacımız vardı ve ben bu internet problemini eSIM IO'nun telefonuma yüklediğim bir eSIM'i sayesinde çözüyorum. Tek bir sim kart yüklüyorsunuz ve sonrasında ömür boyu bu sim kartı kullanıyorsunuz. İsterseniz kullandığınız megabayt başına ödeme yapma seçeneğiniz var. İsterseniz de gideceğiniz ülkede yapacağınız kullanımlara göre daha yüksek paketler satın alarak gigabayt başına maliyeti düşürebiliyorsunuz. Ben burada hemen 1 GB'lık bir paket satın aldım ve gerçekten 2 tıklamayla yapabiliyorsunuz bu işi. Bu sayede taksi bulduk, buraya geldik, Translate ile insanlardan yardım alarak ev sahibimizle buluştuk ve şimdi de festivalin nasıl kutlanacağı yere gitmek için taksimizi bekliyoruz. Eğer siz de eSIM IO'yu indirip yurt dışı seyahatlerinizdeki internet problemini kökten çözmek isterseniz Anıl 2 kodunu kullanarak $2'lık indiriminizi aldığınızdan emin olun arkadaşlar. Benim çok işime yarıyor. Bu kadar hayat kurtaran bir şeyi bulmuşken sizinle de paylaşmadan edemezdim. Şimdi Moğolistan büyük çoğunluğu Budist olan bir ülke. O yüzden ülkenin içinde böyle dev gökdelenlerin arasında böyle Budist tapınakları bulabiliyorsunuz. Çok eski bir Budist tapınağı burası. Ve bunun gibi birçok yer var Moğolistan'ın hem içinde, yani başkentte Ulanbator'da, hem düzlüklerinde. Her ne kadar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olmuş olsa da tarihte, işte o yüzden Kiril alfabesi kullanıyor olsa da Budizmi bırakmamışlar. Hristiyanlığa geçmeye direnmişler ve bağımsızlıklarını kazandıktan sonra da Budist olarak hayatlarına devam ediyorlar. Şaman kültürü burada çok yaygın tabii. Şamanizm de buralardan doğduğu için aslında işte ilk Türkleri de, ilk Moğolları da etkileyen o kültürün doğduğu yer burası. O yüzden onu da hala yaşatıyorlar. Gerçekten hala hakkını vererek yaşayan çok fazla şaman toplum, grup da var Moğolistan'ın içerisinde. Ve biz bir önceki gelişimizde bu tapınağı gezmiştik. Çok büyük bir yer, çok da eski bir yer aslında. Ama şu an festival olduğu için, yani bayramları olduğu için onların, buraların birçoğu kapalı. Giriş yok. Biz turist bilgilendirme ofisine gidiyoruz. Ama öncesinde biz burada aşağı yukarı 10 gün geçirdik. İşte bir 2 gün burada, bir 7-8 günde kışın geldiğimiz zaman. Başkenti çok farklı bir yer. Bana çok, en azından farklı hissettirdi. Abicim, senin yorumlarını bir duymak isterim. Başkent aslında hayal ettiğimiz Moğol kültüründen biraz uzaklaşmış. Çok batılılaşmış geldi. Tabii daha farklı bir başkent ya da yapı beklerken çok batı kültüründen etkilenmiş, yüksek binaların olduğu, araçların çok olduğu, biraz böyle eski klasik Moğol kültüründen uzak bir yapı. Ülke nüfusunun yarısının tek bir başkente yoğunlaşmasıyla çok küçük bir alana sıkışmış, çok büyük bir insan topluluğu var. Bu da burayı
aşırı yaşanmaz hale getiriyor. Yani Türkiye'nin 2 katı büyüklüğünde yüz ölçümü olarak ve yani 3-4 milyon falan nüfusu. 4 milyonun 1,5-2 milyonu neredeyse başkentte yaşıyor. O kadar boş ki diğer alanlar. Ve burada trafikte oluyor ya, böyle boşluğun, böyle alan bolluğunun içinde burada trafikte insanlar çıldırıyor, birbirine korna basanlar, yola gidemeyenler falan. Biz de öyle takside takılıyoruz. Söyleyelim. 1,5 milyon kilometre karelik toprak, 3,5 milyon nüfus, 3,5 milyon nüfusun neredeyse 1,5'undan fazlası burada. Yani ve gökdelenler. Hani hala da yüksek binalar yapılmış. Garip. Yani çok ilginç. Daha böyle yatay mimariyi beklersin. Alan çok büyük, coğrafya çok geniş. Havaalanı dediğin yer şehrin 1 saat uzağında. Onun da sebebini hava kirliliğinden dolayı uçakların inememesiyle açıkladılar. Evet ya, hava kirliliği. Tamam, olur, bir yerde bu kadar yoğun insan yaşıyorsa o kömürden, yakıttan, araçtan falan olur da kardeşim niye bu kadar sıkışık yaşıyorsunuz? Şehirde metro yok. Böyle bir şehir. Ya aç, yay şöyle, metroyu da yap altına, güzel, cincik gibi toprak. Ama işte ben şunu seviyorum. Ya gerçekten bu kadar gökdelenin vesairenin ortasında sokaklar çok geniş. En azından böyle bizim bildiğimiz şehirler gibi, ya İstanbul, Levent gibi falan böyle dip dibe değil. O yüzden ya baktığın zaman gök tengriyi görebiliyorsun ya. Mavi gökyüzünü görebiliyorsun. Buradaki insanlar için binlerce yıldır en önemli şey bu olmuş her zaman. Bunu görebilmek güzel. O Sovyet mirası aslında bu. Yani 8 gidiş, 8 geliş yollar var şehrin ortasında. Dev caddeler, bütün caddeler öyle. Hani böyle küçük sokaklar yapalım falan filan dememişler ama yine de buraya toparlanmanın verdiği büyük bir Avrupalılaşma mevcut. Neyse. Yorumlarımızı daha yapacağız. Tourist Information'a geldik. Birazcık bilgi alacağız. Bu geziyi daha güzel hale getirebilmek ve size de daha keyifli, daha izlenilen şeyler sunabilmek için birkaç sorumuz var. Onları öğreneceğiz arkadaşlar. Abi, Ahmet abi, gel gel. $1000 satıyorlarmış. Abi seç. Aman Allah'ım. Bakın burada da atlı safari fiyatları, günleri vesaire var. Abi 3 gün Darkan'dan yola çıkıyorsun. 15 kilometre yol yapıyorsun. 20 kilometre. Sonra biraz daha yol yapıp geri Ulanbator'a dönüyorsun. 3 gün. Ulanbator'dan alıyor, Ulanbator'a bırakıyor. Atla da 80 kilometre yol yapılıyormuş. Bir kişiye $925'mış fiyat. Bayağı iyiymiş. Güzel kareler ha. Şunlar falan çok tatlı. Kışın, baharda falan da biniyorlar. Güzelmiş. Oo, bayağı burada tur satış yeriymiş burası. Karakurum turu. Cengiz Han'ın heykeli var burada, bir 50-60 kilometre falan şehrin dışında. Şöyle dev bronzdan bir heykeli var. Ona götürüyorlar. Sonra farklı şehrin bölgelerine ve ülkenin farklı bölgelerine götürüyorlar. Bu da kımız mı? Deneyelim. Ekşi ekşi kokuyor ha. Az olayım, içemeyiz. Aynen. Denedik. Şöyle Bir bardaktan dönelim. al sen bir dene. İlk ben mi içeyim? Tabii ki. Tabii ki. Hiç içmeyeceğim. Ilık bir de. Tamam, ben deneyeceğim, ağzımın tadını bozmak istemiyorum. Köylerde ya da kırsalda gezerken bunu ikram ettikleri zaman içmemiz gerekiyor. Tazesini içerim. İşte artık ne Böyle- verirlerse içeceğiz. Saygısızlık Nasıl biliyor oluyormuş. musunuz? Ya, Aşırı ekşimiş. Bir yudum al ya, buraya kadar gelmişiz. Artık ağzımız değecek baba. şurup mu koysak acaba? Tadı böyle aşırı ekşi ve ya bir his var, onu çok anlatamıyorum. Ekşi ayrana benziyor aslında ama ve bir taraftan da böyle bir kekremsi bir tadı var. Yani böyle insanın içini böyle vuruyor, için böyle oluyor yani. Bilmiyorum. Burada arkadaşımız Temir bize bütün bilgileri verdi. Buranın sorumlusuymuş. Eşyaları gösterdi. Biraz işte biz hangi eğerleri kullanırız, nasıl ekipmanlar kullanırız vesaire onları anlattı. Haritanın üzerinde nerelere nasıl gidip gelebileceğimizi anlattı. Aklımızdaki aslında bütün sorular cevaplanmış oldu. Thank you so much.
Bay bay. Sorularımız cevaplanmış oldu aslında ama çözülmedi. Çünkü burada araba kiralamak inanılmaz pahalı arkadaşlar. En ucuz, en basit araba 110-120 dolardan başlıyor günlük. O da işte şöyle minik binek arabalar. Eğer ya şöyle araziye gideceğim, bir işte büyük bir Jeep falan kiralayayım 4x4 derseniz 250-260 dolardan başlıyor fiyatlar. İşte üstüne garantisini, işte bütün koruma şeylerimiz olsun, bir şeyle uğraşmaya falan deyince günlük 300 dolar minimum bir 4x4'e vermeniz gerekiyor. Onu biraz sorduk. Arabamı alsak diye düşünüyoruz şu an. Çünkü işte farklı yerlerde gidip böyle bir hafta bir yerde, 10 gün bir yerde, bir hafta bir yerde at sürebilme şansımız olur bu sayede diye düşündük. Ama maalesef biraz zormuş. Otobüste gidersiniz dedi ama farklı yerler arasında da otobüsle gezebilmek için mecburen Ulanbator'a geri geleceksiniz. Buradan gideceksiniz dedi. 21 ilin her birine otobüs buradan kalkıyormuş. Birbirleri arasında çok nadir ulaşım bulabilirsiniz diyor. Bu bilgileri sizinle de paylaşmış olayım. Biz bu ulaşım yollarını ve metotlarını aramaya devam edeceğiz şimdi şehirde. Ama önce bir şeyler mi yesek abi? Hafif mı? Suyu kahve falan içince Olur. hafif bir acıktık. Hemen bir et yemeye gidelim. Evet. Moğolistan'da insanlar sadece et yiyor neredeyse. Neredeyse gerçekten. Yani abartılı olmaz. Moğolistan'a gelen herkes bu konuda bana hak verecektir. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği sürekli et yiyorlar. Patates var. Bol böyle kök bitkiler var o soğuk şartlarda büyüyebilecek ve et var. Ama lezzetli. Çok Ben lezzetli. Yemeklerini çok sevdim. Ne dedi dün? Etçil bir adam olduğum için de Tabii. her şeyden sabah başlıyoruz etle, akşam etle kapatıyoruz. Dün Türkçe konuşan bir rehberle tanıştık, Bayram. O da dedi ki bizde 3,5 milyon insan var, 90 milyon hayvan var dedi. Bunun 10 milyonu yaklaşık at, birkaç milyon deve vardır çöl kısmında. Geri kalanı inek, keçi, koyun, küçükbaş, o büyükbaş. Küçükbaş varmış. O yüzden de yani bir kişiye 5 koyun, 3 inek falan düşüyor ülkede. O yüzden sürekli et yiyorlar. Böyle bir bilgi arkadaşlar. Vejetaryen ve vegan arkadaşlar için biraz zor bir ülke burası. Aklınızda bulunsun. Yemek yemek için şöyle bir park bulduk. Dev bir ekran kurmuşlar ve stadyumdaki şu an yaşananları canlı yayınlıyorlar. Şu an güreş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes burada oturmuş. Heyecanla yiyor, içiyor ve güreş izliyor. Biz de burada oturup güreş izleyeceğiz. Ama önce size yiyeceğimiz şeyi bir göstermek istiyorum. Bunun adını henüz öğrenemedim. Ama bizim pişi aslında. İçi dolu pişi. Abla burada açıyor hamuru. İçine eti koyuyor. Oh. Sonra arka tarafta daha büyük ve yassı hale getiriliyor. Yağın içinde kızarıyor ve yemeğe hazır. Gördüğünüz gibi sadece et, yağ ve tuzdan oluşan bir karışımları var. Ve burada çoğu insan da bunu yiyor zaten. Bundan alıyorlar, yanında da bira almışlar, güreş izliyorlar. İçki burada inanılmaz yaygın. Yine Ruslardan da kalan bir adet olarak herkes içki içiyor. Vodka içiyorlar, bira içiyorlar ama genelde ülkenin yarısının vücudunda alkol var her an. Yani sürekli sarhoş insan da görebilirsiniz etrafta. Oturup yiyip içerken genelde içki içen insanlar görebilirsiniz. Biz de oturduk, şimdi güreşle birlikte yemeğimizi yiyeceğiz. Oturduk bir saattir burada halkla birlikte güreş izliyoruz. Yağlı güreş. Yağlı, yağsız ama aşırı terliler. İplerden tutuyorlar. Kendileri yağlı, doğal yağlı. Bayağı keyifli. Halkla birlikte izlemek keyifli. Stadyumda da izledik dün, birazcık hiçbir şey anlamamıştık. Keyifli oldu bizim için. Bravo, bravo. Evet, yeni günde bir taksiye bindik arkadaşlar sabah. Ve şimdi at yarışlarının olacağı yere gidiyoruz. Bugün festival kapsamında at yarışları var. Ve neredeyse herkes aynı yere gidiyor. Bayağı trafik var yolda. 30 kilometreyi 1 saatte geldik. Ve hava kapandı. Hafif hafif yağmur yağıyor. Böyle biraz farklı bir Moğolistan havasında bu festivalin 3 ana unsuru olan at yarışını izlemeye geldik. Diğerleri de güreş ve okçuluk. Hem atlı okçuluk hem yerde okçuluk. Çünkü Moğolların zamanında da ordularında en büyük farkı yaratan şey at üzerinde savaşabilmeleri
ve özellikle at üzerinde 4 nala koşarken çok isabetli ok atabilmeleri. Bu da tabii artık kültürel bir şey olduğu için bunu da festivallerin içine ekliyorlar. Birazcık taksici abiyle konuştuk. Dedik ki abi bize araba kiralar mısın? Çok yüksek fiyatlar söyledi yine. Ondan sonra dedik sen götür. Yine onda da çok yüksek fiyatlar söyledi. Yani ne kadar yüksek ondan da bahsedeyim. Ortalama Harhorine kaç kilometre? 300 var mı? 350 kilometreye benzin artı $100 istiyor. Bir de böyle arabayı bize kirala dedik. Ona da günlük 1400 desek $60-70 istedi. Yani ucuz fiyatlar değil bunlar. Bir de arabayı biz böyle bir hafta kullanıp bir hafta at binip sonra işte bir gün kullanıp bir yere bırakıp yine bir hafta at binip falan biraz böyle gezmeyi planlıyoruz. O sebeple bizim planlarımız için çok mantıklı olmuyor. Benzin konusunu düşündük. Benzin de $1 civarında Moğolistan'da. O da ucuz değil. O yüzden bu tekliflerin hepsini reddetmek zorunda kaldık. O da bizim tekliflerimizi reddetti. Otobüse devam edeceğiz gibi görünüyor şu an için. Ve geldik. Herkes at biniyor. Kocaman bir alan burası. At üstünde insanlar, kadın, erkek, herkes at üstünde arkadaşlar. Ve buradaki at yarışını atlara yük olabildiğince hafif olsun diye çocuklarla yapıyorlarmış. 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar ilerletiyormuş at yarışlarını. Atların yaşına göre kategoriler varmış ama sürücüler her zaman çocuk oluyormuş. Abi şu abinin çektiği atları alalım. Bence de çok güzel. Siyah benim. Tamam, kahverengi de benim. Bir soralım mı, gel binelim bir. Olur. Başlangıç yapalım. O kadar eğitim aldık. Bak Cengiz'in gençliği gibi vallahi. Abi atlar Kısa mı? atlar biraz küçük değil mi abi? Atlar bizim eşekle aynı gibi bak. Would you like a horse? Hello. Oh, you speak English. Yeah. How are you? How are you? Good. How are you? Beautiful. Turkey. Yeah, nice country. Türkiye'de bizim bindiğimiz atlar aşağı yukarı yani göz hizamıza falan geliyordu sırtları. Yeah, Mogadishu horse is Bu bel hizama stronger geliyor than others. neredeyse. Stronger Güzeli. and powerful. Yeah. Ve tabii şimdi şöyle bir detay var. Burada bu atları kışın salıyorlar. Herkes atlarını salıyor. Atlar dağlarda geziniyor, dolaşıyor. Ondan sonra topluyorlar. Üstlerinde şöyle her at sahibinin ya da çiftliğin izleri var. Ona göre topluyorlar ve yazın tekrar birbirleri arasında dağıtıp kendi atlarını buluyorlar. Bu yüzden de hayatımda da ilk defa çift örgüçlü deve gördüm. Bu detayı da bir paylaşmak isterim sizinle. Bu atları bırakma ve toplama işinden dolayı da atlar genelde hep böyle yabani şekilde davranıyor biraz ve tipleri de çok böyle düzgün, o iyi bakımlı falan bir at gibi görünmüyor. Çünkü bakım denen bir şey yok. Doğada kendileri yaşıyorlar aslında. Hayatta kalabilenler geri toplanıyor. Abi, Ha. senin hemşerini buldum. Ha. Hindistan'da I was in India. okumuş. Really? Yeah. You speak Hindi? Yeah, a little bit. Ki apka naam kya hai? Yeah. Kaise ho? Kaze ho? I know Anil. some bad words. Anil. Anil. Yes. My name is Irkim. İlkim. Irkim. İlkim. Right. Anil. Nice to meet you. Atamata çok dokunduk da. Ana. Görmüş mü? Abi jöle gibi. Abi bu da öyle. Ata çok dokunduk. Son 6 aydır eğitim alırken de deveye hiç dokunmamıştım. Çift örgüçlü deveye. Abi şuna bir dokun. Abi çok güzel hayvan ya. Oh. At yarışının olduğu yere doğru gidebiliriz. Ya develer güzel hayvanlar da bunlarda en çok üzüldüğüm şey burunlarından bağlıyorlar. Çünkü güçlü ve inatçı hayvanlar. Bakın bir deve öbürüne burnundan bağlı şöyle. İşte ben en son böyle bir aktiviteye işte yani parasını ver. Şurada şöyle sizi bir iki tur bindireyim. Bir iki tur götüreyim, gezdireyim işini 2017'de Hindistan'a gittiğimde yapmıştım. Benim devemi de böyle öndeki bir deveye bağladılar ve burnundan bağlı olduğu için hayvanın o kadar canı yanıyordu ki az önce gördüğünüz yani nasıl çığlık atıyor. Hayvanın canı o kadar yandı ki dedim beni indirin. Çözün benim devemi, ben elimde götüreceğim. Çölün içinde
4-5 kilometre, neredeyse 2 saat deveyle birlikte yol yürüdüm. Ve o gün hayvanlar üzerinden para kazanan hiçbir aktiviteye katılmama kararı aldım. O gün bugündür bu şekilde böyle turistik turlar, akvaryumlar, hayvanat bahçeleri vesaire hiçbirine girmiyorum. Ve benimle gezen insanların da böyle şeyler yapmamasını desteklemeye çalışıyorum. İzin vermiyorum çoğunlukla. Ama buraların işte normali bu bir taraftan da. Buna yani diyecek bir şey yok. Ama en azından onlar kendi yollarına gitsinler, ben kendi yoluma gideyim diyerek vicdanımı rahatlatıyorum birazcık. Kahvaltı da yapmadan geldik buraya, koşturduk. Bir baktık abiler ızgara yapıyor. Ama şu porsiyonun büyüklüğüne bir bakın arkadaşlar. Şunu göstereyim. Hazır pişmiş. Yani şunun bir tanesi normalde bir restoranda bir tabağa konulan et. Bundan 3 tane var. Bir de bir o kadar büyük yağ var. Burada da ustam diziyor, şef. Hello şef. Yağını böyle dilim dilim yapıyor. Tam bizlik. Versin bize bir tane. Şunu istiyorum bak. Afiyet. Piş. Yarım kilodan fazla değil mi? Yiyemeyiz tek başına. Çok aç olmamız lazım. At eti mi acaba? Dana gibi. Bu tabağa 10 dolar verdik. Yarım kilodan fazla et var. Gerçekten bir kişinin kendi başına şunu yemesi bir günlük falan öğün. Kalkamazsın. Ama Moğollar yiyor. Bütün öğünleri böyle çok büyük. Bir şey ister misin? Ne alırsan paylaşırız. Tek sıkıntısı biraz sert. Gördüğünüz gibi. Ama fena değil. Bakın. Şurada da damacanadan kımız dolduruyorlar. Hello. Atın sütünden yapıyorlar işte kımız. Fermente oluyor. Fermente olduğu için de çok ekşi ve böyle sanki içinde kimyasal bir şey var gibi bir tadı var. İçmesi gerçekten zor ama insanın vücudunda çok böyle ciddi oranda temizlediğini de söylüyorlar. Bilmiyorum. Bakın doldursun bir göstereyim. Ve gördüğünüz gibi insanlar buraya gelip bunu böyle 5 litre bidonlara doldura alıyorlar. Öyle de seviyorlar. Yani gerçekten çok bizlik olamayan bir şey. Ete saplamaya çalıştım da biraz. Etin sertliğini anlatmaya çalışıyordum. Şöyle çekiyordum, kırıldı. Hello. 8-10 yaşında çocuklar. Hepsi. Bu biraz daha 13-14 yaşında gibi. Ama genelde hayvanların üzerindeki herkes çocuk gerçekten. Şu an seni depecek gibi. Gene Moğol atı diye hafife almayalım da arkalarından dolanmayalım. Tıklamasınlar bize. Daha yola çıkar ayak. Şuna falan binerim ben. Bak üzengileri güzel, dizginleri güzel. Ama martingale yok. Sadece basit bir üzengi ve dizgin var. Eğeri bağladıkları kolon kayışı da incecik. Bir önden bağlanıyor, bir arkadan. Şu dayı şu atı verse bayağı güzel. Beyaz. Abi bu atlar hep sürü olarak yaşadıkları için birbirleriyle çok uyumlu. Bizim Türkiye'de bindiğimiz atlar bir başka at geldiğinde ya hırçınlaşıyor, bir gerginleşiyor, bir vuracak oluyor. Evet. Burada hep sürü olarak yaşadıkları için Doğru. çok uyumlular. Doğru. Çok güzel gözlem. Aynen öyle. Ve ayakları nalsız. Atların hiçbirinin ayağında nal yok. Hepsi açık geziyor. Ya o kadar etkilendik ki her seferinde göstermek istiyorum size. İnsandan çok at var coğrafyada. Takır takır geziyorlar. Şuralar at dolu. Karşı tarafta var büyük böyle ahır gibi bir şey. Çevirmişler etrafını. Burada herkes atın üstünde. Ya jipleri var ya atları var. Çok güzel ya. Ya şuraya gelin, bu ortamı bir görün, bu insanları bir görün. At binmeyi bilmiyorsanız bile at binesi gelir insanın. Şuna bak. Ya yemin ederim savaş şeyi gibi böyle sanki kral kampını toplamış gibi. Bakın şu çocuğa bakın. Ya 5 ya 6 yaşında.
Burada iki tane arkadaş edindik. Neydi adı? Tomo. Dologon. Atıma bindireyim mi sizi dedi. Drone çektik. Bir şeyler anlattı bize sağ olsun. Azıcık İngilizcesiyle. Atı da çok güzel. You on YouTube. Okay. Say hi to Turkey. Hi. Asla gülmüyorlar. Same name. Same. Subscribe. Subscribe. Yeah. Say hi to Turkey. Hi, Turkey. Thank you so much man. Yeah. Take care ha. See you. See you. Şimdi de burada kocaman bir uzun ince stadyum gibi bir yer yapmışlar. Bu tarafa doğru da gidiyor. Buraya geldik. Çünkü at yarışının bitiş alanı burası. Sanıyorum 30 kilometre falan ileriden geliyor atlar. Bir saat önceden başlıyorlar. Oradan koşa finish kısmında burası. Ama şu an öyle bir toz dumana katarak geliyorlar ki herhalde bayağı bir grup at yan yana koşuyor. Yine hala birisi açık ara önde, diğerleri geride gibi bir durum yok anladığımız kadarıyla. Şimdi burada heyecanla herkesle birlikte neler olup biteceğini bekliyoruz. Pisti suluyorlar bir taraftan. Ortalık çok toz duman olmasın onlar buraya gelince diye. Arkadaşlar gerçekten o kadar etkilendik ki küçücük çocuklar atın üzerinde 4 nala sürekli atlarını kırbaçlayarak sürekli koşarak 1-1,5 saattir neredeyse yol yapıyorlar. Çocukların bazısı 7-8 yaşında, bazısı 10 yaşında, yani 12-15 göremezsiniz. İnanılmaz da küçük yaşları. Ona rağmen inanılmaz dirençliler. Yani ağzımız açık kaldı ya. 1 saat o atın üzerinde paldır koşup gelip yarış kazanıyorlar. Gerçekten muhteşemdi. Bir taraftan da bu coğrafyadan çıktığın zaman normalin bu oluyor, olmak zorunda. Bunu da yapmak zorundasın. Bu bozkırların içinden çıkıp gelen atalarımızdan bize bir şeyler geçti mi? Önümüzdeki günlerde bilmiyorum. Bakacağız, keşfedeceğiz ama onlara kesinlikle geçmiş. Atların üzerinde hem atlar için inanılmaz bir direnç hem üstündeki çocuklar için gerçekten böyle hem imrendik hem özendik. Hem çocukları kutladık, alkışladık. Çok güzeldi ve tozu dumana katarak gelişleri falan böyle bize büyülü anlar yaşattı. Burada herkesle birlikte bağıra çağıra kutlamalara biz de katıldık. Ve artık yavaş yavaş tribünleri boşalttılar. Biz de insanlarla birlikte yürüyoruz. Ne varmış ne yokmuş etkinliklerde. Yavaş yavaş onları keşfedeceğiz. Ayağa kalkmış sanki yerde durur gibi atın üzerinde 4 nala koşuyor adam. Başka bir alana geldik. Burada da güreş var. Yine Moğolların geleneksel sporu. Herkesle birlikte güreş izliyoruz şimdi. Burada da yarışma yapılıyor.
2 dakika kalabilene 20.000 tugruk veriyorlar. Yani 7 dolar. Erkeklerde 2 dakika, kadınlarda 90 saniye. Diren koçum. Haydi, başarabilirsin. Göster Moğol'un gücünü. Boru dönüyor. Hileyi tutmuş. Bir kere Boru tuttu mu dönüyor. bırakmayacağım. Tabii. Bravo, bravo, bravo. Bunu kimse yapamıyor arkadaşlar. Gelip denemeyin. Bunlar ölçülmüş, insan fizyolojisine aykırı şeyler olduğu için kaybetmemek adına yapıyorlar bunu zaten. My friend, where are you from? Pakistan. Pakistan, Zindabad. Zindabad. Her festivalde olduğu gibi bir de panayır alanı kurmuşlar. Kıyafet, yemek falan satanlar var ama burada bir satıcı var. Bakın, motosikletle başlıyoruz. Sonra Zodiac isterseniz var. Kamp malzemeleri var, ızgaralar var, dronlar var. Buralardan da çekiliş yapıyorlar. Para atıyorsun. Yazıyor orada ne? 5000. Yani 5 lira gibi bir şey atıyorsun. Çekiliş yapıyorsun. Şansına ne çıkarsa. Işıldaklar var, termoslar var, motorlar var. Çok ilginç. Herkes para kazanmak için güzel bir yol bulmuş buralarda. Burada kımız içiyorlar. Kımız partisi var. Şapkacılar var, kıyafetçiler var. Küçük bakkallar da var. Sonra yine burada böyle oyunlar var. Balon patlatmaya çalışıyorsun. Kaç tane Hello, how are you? Kaç tane patlatırsan ona göre buradan hediyeler veriyorlar. Bakalım, izleyelim. Bravo! Ve son aktivitemiz okçuluk. Burada da okla atış yapıyorlar. Bakalım şimdi Orta Asya'dan gelen atalarımız nasıl atıyor. Gitmedi, nazar değdirdim çocuğa. Bravo, bravo. Bunlar bizim gibi. Turist. Çok okçulukla alakaları yok anladığım kadarıyla. Ama gene de güzel vurdu adam. Bunları at üzerinde yapıyorlarmış işte Moğollar. Ve savaşta 30.000 tane atlı var. Hiç piyade yok. Başka işte süvari dışında hiç ordunun bir bileşeni yok. Sadece süvariden oluşuyor. Atıyorum 10.000'i kılıçlı, 20.000'i okçu. Zaten atlılar diğer orduyla, düşman orduyla karşılaşana kadar okçular çoktan karşı tarafın yarısını indirmiş oluyor. Çünkü 100-150 metre mesafeden ok atıyorlar ve 4 nala atla gidiyorlar. Gerektiğinde kaçabiliyorlar. Manevra yaparken arkalarını dönüp ok atıyorlar falan. Her türlü meziyet var adamlarda. Atın üzerinde yapılabilecek her şeyi yapmışlar gerçekten. Adamlar festivali atla geziyor. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Festival alanından ayrıldık ve şehrin dev bir otogarı varmış. Buraya geldik. Gerçekten dev. Burada şimdi önümüzdeki günlerin biletlerini soracağız. Kaç saatte bir var? İşte fiyat nedir? Önden bilet almamız gerekiyor mu? Nedir? Nasıldır? Bu bilgileri öğreneceğiz. Her gün varmış. Her gün 11'de. Otobox app. After Bacchus Band. Okay. Thank you. Thank you. Tamam, bilet bilgilerimizi de aldık. Otobox. Buradan alabilirsiniz biletinizi dedi. Her gün 11'deymiş. Neredeyse ülkenin her yerine otobüs var. Ama bazıları haftada bir, bazıları haftada 2. Bazıları buradan kalkıyor, bazıları 2 kilometre öteden, bazıları 15 kilometre gerideki bir duraktan. Böyle durak durak gideceğiniz yere göre aslında yer aramanız lazım. Bu bir tık zor ve karışık burada. Ama internetten alabiliyormuşuz. Her gün 11'de de varmış. Gelince alsak olur mu dedim. Ona da olur dediler. O yüzden uygulamadan bakarız artık. Biz şimdi bir araba kiralamaya çalışalım. Evet. Bulabilirsek Bulamazsak arabamızla gideriz. Bulamazsak garantimiz bu. otobüsle basarız.
Şimdi evimize mi gidelim? Abi çok yoruldum, artık bir evimize gidelim. Evet, yorulduk, saat 5 olmuş. Bir taksi çağıralım gene. Tık. Uzun güzel bir açılış oldu, hazırlık oldu. Sıradaki videoda zaten artık atlı maceraların başlangıcına tanıklık edeceksiniz. Arkadaşlar, odaya geldik. Çantalarımızı hazırladık çünkü burası binlerce eşyayla doluydu. Ama nihayet bitirdik çünkü biz yarın yola çıkıyoruz. Ama o kadar heyecanlıydık ki dedik boş ver yemeği, biz şu yola bir hazırlanalım, şu yolculuğa bir hazırlanalım. Yarın sabah erken yola çıkıyoruz. Atlarımızla tanışacağımız ve yolculuğa başlamayı hayal ettiğimiz yere doğru gideceğiz. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Kimseyi tanımıyoruz. Hiçbir bilgimiz yok. Haritayı okuduk birazcık. Nereye gitsek, ne yapsak falan diye düşündük. Ve kendi kendimize böyle bir karar aldık. Gideceğiz ve sizinle birlikte göreceğiz neler olacak. Başımıza neler gelecek ve bu işi başarabilecek miyiz bakalım. Yarın gittiğimiz yerin şöyle çok güzel bir özelliği var. Ötüken'e, Orhun Vadisi'ne, Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kültik'in anıtlarının olduğu yere gidiyoruz. Yani aslında dünyada kurulmuş ilk Türk devletinin kurulduğu topraklara, ata topraklarımıza gidiyoruz. Bu da bizi inanılmaz heyecanlandıran bir şey. O yüzden videoyu burada bitirelim diye düşündüm. Bir sonraki videoda tekrar Moğolistan'da umarım bu ata topraklarını birlikte keşfederek görüşeceğiz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.